Pergamon Akropolü'nü gezerken gerçekten çok fazla şeyin yurt dışına götürüldüğünü hissettim. Bu bir his. Tabii tespit edilenler var. Tapınaktan götürülen heykeller, bazı parçalar tespit edilenler var. Onlar aşikar. Ama bir de aşikar olmayanlar. Çünkü çok hissedilen bir şey. Yani ben çok hissettim. Dediğim gibi Pergamon Akropolü'nün hatta Asklepion'un makus kaderi diyebilir miyim buna? Diyebilirim. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until... Bergama, İzmir'in bir ilçesi. Bakırçay Havzası'nın kuzeyine kurulu, antik şehirle de turistik bir merkez. Bölgenin tarihine baktığınız zaman gerçekten inanılmaz bir yelpazesi var. Ama Pergamon Akropolü'nün ayrıca özel bir yeri var. Orta Çağ'ın sonlarına kadar bilim ve kültürün bir aktarım merkezi diyorum ben bu bölgeye. Pergamon Akropolü ve Bergama, kaynakların işaret ettiği perk kökü var, kelimesi var. Bu da kale anlamında kullanılıyor ve Pergamon kale şehir anlamında kullanıldığıyla alakalı bilgilere ulaştım. Milattan önce 280 öncesine kadar fazla bilinmeyen Pergamon bu tarihten sonra uygarlık ve kültür sanat merkezi olarak ilgi çekiyor. Lysimakos, İskender'in ölümü sonrası hazinesini Bergamon'a yatırmış. Lysimakos öldükten sonra bu hazine ile bulunduğu yere kale komutanı Platerios tarafından özel bir kültür kompleksi inşa edilmiş. Pergamon, kentin tepesindeki bir oyuk üzerine yerleştirilmiş. Oldukça ilginç mimari yapılara ve büyüleyici bir manzaraya ev sahipliği yapıyor. Pergamon'u kimin kurduğu kesin belli değil. Ancak yazılı kaynaklarda iki farklı isim öne çıkıyor. Lidyalı gezgin ve coğrafyacı olan Pausanias, Yunanistan'dan Mısır'a kadar yaptığı seyahatleri yazdığı Yunanistan'ın Tasviri kitabında Bergama'nın kahramanı Pergamos tarafından kurulduğunu yazmış. Başka bir kaynaktaysa Bergama'nın Herakles'in oğlu Telefos tarafından kurulduğu yazmakta. Ancak Bergama ile ilgili en kesin ve kabul edilen bilgi M.Ö. 400-399 yılları arasında Yunan filozofu Sokrates'in öğrencisi olan Ksenofos'un yazdığı 10.000'lerin Dönüşü kitabı olarak kabul edilmekte. Ksenofos, M.Ö. 400-399 yıllarında Bergama'ya uğradığı ve burada bir yerel yöneticinin evinde kaldığından bahseder. Tepede yer aldığı için Akropol, Akropolis, Bergama Akropolü olarak da adlandırılıyor. Evet, Pergamon antik kentindeyim. Müze kartla girebiliyorsunuz. Müze kartınız yoksa 100 lira giriş. Yine çok güzel bir antik şehir. 2011'de geçici listeye girmiş. 2014 yılında da UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine katılmış. Yine tepelik bir alandayız. Yani yine bence korkunç ama en azından uzun olmayan bir yoldan buraya ulaştık. Karşıda görüyorsunuz teleferikle de gelinebiliyor. Aynı Sagalassos'taki gibi, Sagalassos bölümünü izlemeyenler izleyebilirler. Yukarı şehir, aşağı şehir diye ikiye ayrılmış ama bir de orta şehir var burada. Ön bilgi edinmeden gittiyseniz işte yukarıda o tiyatrosunu, Trian Tapınağı'nı, arsenalları, sarayları, Dionysos Tapınağı'nı görüp tekrar çıkıp gidebilirsiniz. Ama uyarıyorum sizi, teraslama şeklinde aşağı doğru bir yayılım var. Ve Bergama Akropol 3 bölümden oluşuyor. Aşağı şehir, orta şehir ve yukarı şehir. Yukarı şehirde idareciler, komutanlar, imparatorların mevkilendiği, resmi toplantıların yapıldığı bir alanla karşılaşıyoruz.
Ortaşehir daha çok halkın eğlendiği, spor faaliyetlerini yaptığı, işte tapınma merasimlerinin yapıldığı, daha sosyal alanlara sahip bir yayılım var Ortaşehir'de. Aşağışehir agora ile başlayan, işte bir giriş kapısı, bir çeşmeyle şehre girdiğiniz, sanki bana böyle Aşağışehir karşılama alanı gibi geldi. Ve oldukça dik bir mevkide mevzilenmiş bir antik şehirle karşı karşıyayız ki sadece bu kadarla da kalmayıp Kızılavlu'ya kadar uzanan çok geniş bir yayılım. Kızılavlu'ya kadar yayılım var. Bir de bundan önce Asklepios'u sizlerle paylaştım. Asklepios'a da bir yol var Akropol'den. Böyle bir kompozisyonla karşı karşıyasınız. Önce yukarı şehri gezersiniz. Yavaş yavaş teraslama şeklinde Ortaşehir, Aşağışehir inersiniz. Bu bölümde de bunları izleyeceksiniz. Burası pek çok ilkin olduğu bir yer. İlk deriden yazı malzemesi yapımı parşömen, ilk Büyük Asya Kütüphanesi, hatta Asklepios'u da düşünürsek ilk büyük hastane Asklepion, ilk telkinle tedavi psikoterapi yine Asklepion, ilk doğal tedavi müzik tiyatro Asklepion, ilk farmakoloji doğal ilaçlar gibi pek çok ilke imza atmış bir bölgedeyiz. Gişelerden geçtiğiniz zaman sol tarafa baktığınızda Heron'a yani kahramanlık anıtına, Zeus sunağına ve Aşağışehir'e inen bir yol var. Şehrin gerçekten inanılmaz anıtsal bir kapısı var ki gerçekten güzel bir kapıdan giriyorsunuz. Çünkü yukarı şehirdesiniz ve çünkü burası hükümdarlara, yöneticilere, komutanlara ayrılmış bir alan, resmi bir alan. Girdiğiniz zaman hemen sağa dönerseniz orada imparator saraylarının kalıntılarıyla karşılaşacaksınız. Ama bir tur attığınız zaman antik şehirde en son sarayları görüp tekrar o anıtsal kapının kalıntılarından çıkıp Heron'a dönmenizi tavsiye ediyorum nacizane. Evet, yürüyorsunuz. Sizi karşılayan antik şehir, yukarı şehirde sizi karşılayan alan Athena kutsal alan. Athena kutsal alan için şunu söyleyebilirim. Çok fazla bir şey kalmamış. Kalıntılarıyla karşılaşıyorsunuz ve Athena kutsal alandan aşağıya baktığınız zaman inanılmaz güzel bir Bergama manzarası. Bergama, Kuzey Ege'de Bakırçay Havzası'nın doğu ve batı yönünde uzanan vadinin ortasında bulunmakta. Kuzeyinde Kozak, güneyinde Yunt dağları ile çevrili. Yapılan araştırmalar sonucunda şehir tarihinin eski Tunç çağına M.Ö. 3000'lere kadar gittiği tespit edilmiş ancak hangi kavimlerin yaşadığı tam olarak belirlenememiş. Tahminlere göre yüzyıllar boyunca göçebe halkın geçtiği bir güzergah olarak düşünülmekte. Bu dönem Pergamon Krallığı'nın sonrasında Roma İmparatorluğu'na bağlı Küçük Asya'nın başkenti olan Bergama, dünyanın sayılı antik şehirlerinden birisidir. Manzara çok güzel. Athena kutsal alanını gördüğünüz zaman biraz ilerlediğinizde işte o çok dik olan 80 basamaklı ve 10.000 kişilik tiyatroyla karşılaşıyorsunuz. Pergamon'un bilinen
Bilinen en eski tapınağı olan Athena Tapınağı, milattan önce 3. yüzyıla tarihleniyor. Zeka ve barış tanrıçası Athena için yapılmış ama iç kutsal alan aynı zamanda tanrıların tanrısı Zeus'a adanmış. Athena Tapınağı'na ön ve arka cephesinde 6, yanlarında ise 10 sütun bulunmaktadır ve krepisi ise 2 basamaktan oluşmaktadır. Yani tapınak 2 basamaktan oluşan bir zeminin üzerinde durmaktadır. İlk olarak kayaların oyulmasıyla yapılan tapınakta zamanla andezit taşlar da kullanılmış ve daha da güçlendirilmiştir. Athena Tapınağı, Trian Tapınağı'nın 7 metre aşağısında yer alır. Ancak günümüzde neredeyse görülebilecek bir yeri yoktur. Athena Tapınağı'nın çevresi galerilerle değil, büyük bir duvar ve kütüphane ile çevrilmiştir. Yani kutsal alana giriş için bir kapı bulunmaktadır. Antik tiyatrodan küçük bir tünelle geçiş vardır. Ziyaretiniz sırasında siz de orayı kullanacaksınız. İkinci Eumenes zamanında yapılan Pergamon Kütüphanesi, Pergamon Krallığı'nın güçlenmesi ve sanata verilen önem sayesinde döneminde dünyada en çok kitaba sahip olan kütüphane olmuş. 2 katlı ve birbirine paralel 2 yapıdan oluşan binanın doğusunda okuma odası, hemen yanında Athena Tapınağı yer alıyor. Pergamon'da yer alan kitap sayısının 200.000'i geçmesi üzerine Mısır Krallığı Pergamon'a o dönem kağıt olarak kullanılan papirüs göndermeyi bırakır. Bundaki amaç o dönem dünyada en çok kitaba sahip olan İskenderiye Kütüphanesi'nin bu ünvanının tehlikeye girmesidir. Ancak sanatta gelişmek isteyen Pergamon bu sorunun üstesinden gelerek yüzyıllar boyunca kullanılan parşömeni keşfetmiştir. Hayvan derisi kurutularak yapılan parşömen sadece o dönem için değil, günümüzde bile üzerine yazı yazılabilecek en kaliteli malzemedir. Gerçek parşömen üzerine yazılan yazılar yüzyıllar boyunca ilk günkü gibi kalabilmektedir. Pergamon'da yer alan 200.000 rulo yazılı eser, M.Ö. 41 yılında Mısır Kraliçesi Kleopatra'ya Romalı asker ve devlet adamı Marcus Antonius tarafından hediye edilmiştir. Pergamon'un görülebilecek diğer bir noktası da antik tiyatrodur. Dünyanın en dik antik tiyatrosu unvanını elinde bulunduran bu tiyatro 10.000 kişi kapasitesinde olup 3 ayrı bölümden oluşur. Zamanında çeşitli şovların sergilendiği tiyatro Roma döneminde konsey toplantıları için kullanılmıştır. Ayrıca tiyatronun en aşağısında eğlence tanrısı Dionysos'a adanan bir tapınak bulunmaktadır. Tiyatrodan bahsederken şu ayrıntının üzerine durmak istiyorum. Tiyatroda kaveya dediğimiz oturma alanları var antik tiyatrolarda. Basamaklarla aşağı iniyorsunuz. Yarım daire şeklinde bir bölümü var. Bir de sahnesi var. Şimdi sahneyi öyle yapmışlar ki sahne ahşap. Gösteriler esnasında ya da işte konsey toplantıları olduğu zaman oraya sahneyi monte ediyorlar. Gösteri sonrası sahneyi kaldırıyorlar. O yüzden sahne günümüze ulaşmamış. Yani demonte bir sahneden bahsediyoruz. Nasıl bir mantıkla, niye demonte yapmışlar? Efendim manzara o kadar güzel ki. Ön manzara çok güzel. Bir Romalı gibi düşündüm. Acaba dedim Romalılar sadece bir tiyatro eseri ya da bir toplantı ya da bir gösteri olduğu zaman mı tiyatroyu kullanıyorlardı? Yoksa hani arada bir şimdiki bizim gibi hadi gel bir sahil yapalım, şöyle bir manzaraya bakalım, şöyle bir keyif yapalım diye düşünüyorlar mıydı? Ve tiyatroyu bunun için kullanıyorlar mıydı? Çünkü tiyatro çok dik bir tiyatro. Ve bütün Bakırçay Havzası böyle ayaklarınızın altında muhteşem bir manzara. Acaba dinlenmek için, manzarayı izlemek için orayı kullanıyorlardı da o yüzden mi sahne demonteydi? Bir görüş daha var. Yukarıdan baktığınızda sağ tarafında aşağıda Dionysos Tapınağı var. Kültlerine,
İnançlarına çok saygılılar. Tapınağın manzarasını kapatmasın, tapınağa ve Dionysos'a duydukları saygıdan dolayı da orayı böyle demonte kullanmış olabilirler. Tiyatro terasında bulunan Dionysos Tapınağı, İyon düzeninde yapılmış. İmparator Karakalla kendisini yeni Dionysos ilan edince tapınak Karakalla Tapınağı olarak da anılmaya başlamış. Tiyatronun terasının kuzeyinde yer alan Dionysos Tapınağı, Pergamos antik kentinin bir diğer önemli noktası. 25 basamakla çıkılan bir podyum üzerinde bulunan tapınak, İyon tarzında mermerden inşa edilmiş. Tapınağın yalnızca ön yüzünde sütunlar var. Dionysos Tapınağı, tiyatro terasının altında kalan ve aşağı kent olarak bilinen halkın yaşam alanları ile yukarı kent olarak bilinen kral ve yönetici sınıfın yaşam alanlarının ortasında yer almakta. Bu yönüyle tapınağın hem halkın hem de yönetici sınıfın tapınma ihtiyaçlarını karşıladığı düşünülmekte. Tapınağın çevresinde komutanların ikamet ettiği evlerin kalıntıları bulunmakta. Trajan Tapınağı'nın yapımına Roma İmparatoru Trajan döneminde başlanmış. Onun ölümünden sonra Hadrian tarafından genişletilip bitirilmiş. Gösterişli tapınak, Pergamon uygarlığının sonunu da sembolize etmekte. Çünkü bu yapı Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilmiş. Pergamon'un diğer yapıları ise Roma öncesi Hellenistik dönemde inşa edilmiş. Roma İmparatorluğu döneminde imparatorlara tapınım oldukça yaygındı. Bu nedenle antik şehirlerde bizzat imparator tarafından ya da halkın bağışlarıyla yapılan pek çok imparator tapınağı bulunmaktadır. Trajan Tapınağı ya da kutsal alanı Roma İmparatoru Trajan döneminde milattan sonra 98-117 yılları arasında yapımına başlanmış, onun ölümü üzerine Hadrian tarafından genişletilip bitirilmiş bir tapınaktır. Trajan Tapınağı 84'e 58 metre genişlikte bir avlunun ortasında yer almaktadır. Aynı zamanda avluda Pergamon kralları tarafından yaptırılan ve üzerinde heykeller bulunan iki küçük anıt daha bulunmaktadır. Bu anıtlar tapınaktan sonra buraya konulmuşlardır. Trajan Tapınağı, Roma İmparatorluğu ve imparator ailesiyle güçlü bir bağ kurabilmek için inşa edilmiştir. Bu nedenle Akropol alanının en üst noktasına gemilerle Bergama'ya gelenlerin bile uzaktan görerek hayran olabileceği şekilde tasarlanmıştır. Önce bu noktada yer alan büyük kaya düzleştirilmiş, sonrasında galeriler yapılmış ve son olarak tapınak dikilmiştir. Tapınağın yüksekliği 9 metre 80 santim olup aşağısında yer alan ve kesme blok taşlarla ana kayaya kadar olan yüksekliği 27 metreyi bulmaktadır. Trajan Tapınağı'nın ne zaman ve nasıl yıkıldığı bilinmemektedir. Ancak günümüzde Bergama'da parçaları birleştirilip ayağa kaldırılan ender yapılardan birisidir. Zamanla kalıntılarının bir bölümü sökülmüş, büyük bölümü ise kullanılmaz hale gelmiştir.
Tapınağın çevresinde bulunan büyük taşlar buranın bir zamanlar ne kadar önemli bir yapı olduğunun göstergesidir. Akropol'ün en kuzeyinde birbirine paralel ve dikdörtgen biçimde 5 adet arsenal yani askeri silah ve erzakların saklandığı yerler bulunmakta. Buralar M.Ö. 3. ve 2. yüzyıllarda inşa edilmiş olup yapıldığı dönemde dünya üzerinde eşine ender rastlanan yerler arasında. Yapılan kazılar sonucunda burada 13 farklı çapta 900 kadar gülle bulunmuş ve aşağı agorada sergilenmekte. Evet, işte en çok merak ettiğim manzara. Antik dönemde akropollerin ve kalelerin en büyük sorunu içilebilir su kaynağını şehre ulaştırabilmekti. Her uygarlık bu konuda kendine özel mühendislikle çözümler geliştirerek bu sorunun üstesinden gelmiştir. Bergama'da ise su kaynağı şehre 40 kilometre uzaklıkta bulunan Madra Dağları'ndan gelmekteydi. Su Madra Dağları'ndan 3 yol halinde 3 vadi ve 2 tepeyi aşarak Bergama'ya ulaşır ve Akropol'ün tam karşısındaki tepede bulunan su haznesinde toplanırdı. Buradan da toprak altına döşenen büyük taşlardaki deliklerden geçirilen basınçlı su yolu kurşun borularla Akropol'e 330 metre yüksekliğe çıkarılır ve buradaki kuyuda depolanırdı. Roma döneminde ise artan nüfusa suyu yetirebilmek için sular 80 kilometre ötedeki Kozak Dağları'ndan su kemerleriyle Bergama'ya ulaştırıldı. Akropol'ün en üst noktasında sur boyunca uzanan ve Pergamon kralları tarafından kullanılan saraylar bulunuyor. Her kral burada kendisi için bir saray inşa ettirmiş. Ancak zamanla Pergamon'a eklenen yeni binalardan dolayı özellikle tapınaklar, saraylar önemini yitirmiş ve bakım yapılmamış. Yüzyıllar içerisinde ise tamamen yıkılmış. Bugün sarayların sadece kalıntıları bulunuyor. Heron, kahraman ya da kralları onurlandırmak için yapılan mezarlar. Pergamon Heron'u da 1. Attalos ve 2. Eumenes'i onurlandırmak için yapılmış. Atina'ya adanan sunak, 2. Eumenes döneminde Galatlara karşı kazanılan savaş anısına yapılmış. Hellenistik dönem heykeltıraşçılığının en nadide örneklerinden biri olan Zeus sunağının günümüzde ne yazık ki sadece temelleri bulunuyor. Zeus sunağı günümüzde Berlin Müzesi'nde sergileniyor.
bir şey. İskenderiye Kütüphanesi ile rakip olan ve işte İskenderiye Kütüphanesi 1, Pergamon Akropol Kütüphanesi 2 dedirten tarihsel bir süreçte düşünün ki 200.000 yazma eserin Mısır kraliçesine hediye edilmesi. Ve tabii bu makus kader değişmiyor. Yıllar sonra 1800'lü yıllarda, 1870 diye hatırlıyorum, İzmir ve civarında İngilizlerin demiryolu inşaatlarına başlaması ve bu demiryolu inşaatlarında çalışan bir mühendisin, Karl Human'ın tesadüfen Akropol'ü keşfetmesi ve sonrasında da Almanların kazı yapmasını sağlayan Karl Humann. Şimdi tarihe baktığımızda, kaynaklara baktığımızda çalınmış, götürülmüş, İşte koskoca sunak taş taş develerle taşınıp limana, limandan gemilerle Berlin'e, Berlin Müzesi'ne, Berlin'de Pergamon Müzesi'ne taşınmış ve kurulmuş. Koca sunaktan bahsediyoruz ki bu bölümü izlerken sunağın müzedeki kurulumunu da gözlemleyeceksiniz. İnsanın aklı almıyor, 1800'lü yıllardan bahsediyoruz. Yıl kaç olursa olsun 1800'lü yıllar arkeolojinin Anadolu'da çok da profesyonelce mesleki anlamda yapıldığı bir dönem değil. Ama yine de eserlerin kaçırılması da çok mümkün değil. Mantıken birçok kaynak okudum bununla alakalı, bu konuyla alakalı. Şöyle bir şey oturdu kafamda. Karl Humann orayı keşfetmiş. Önce gerçekten de taş İzmir'de elçiliğin bir evi varmış, oraya taşımış. Fakat Bergama halkı bunu fark etmiş ve bir şekilde Osmanlı'ya haber uçurulmuş. Bunun üzerine Karl Humann bu haberin uçurulduğunu alınca Alman hükümetiyle irtibata geçmiş ve onların konuyla alakalı devreye girmesini sağlamış. Alman hükümetiyle Osmanlı masaya oturmuşlar ve konuya dair bir sözleşme yapıldı. O zamanlar yurt dışı kaynaklı kazılarda işte sen kaz, işte yüzde bilmem kaçı senin, şu kadarı benim gibi kurallar olduğunu biliyorum. Berlin Müzesi müdür yardımcısının beyanatları var. Ellerinde resmi belgeler var o yıla ait. Geri alma çabaları devam etmekle birlikte tabii ki umudum geri alınsın ama bunun çok da mümkün olmadığını düşünüyorum. Yine de ana vatanı Zeus sunağının tabii ki Bergama. Kral Attalos kentler karşısında aldığı zafer sonrası Zeus tapınağını inşa ettirmiş. Berlin, Pergamon sunağında gigantlar ve Olimpos tanrıları arasında mücadele var. Dünyanın en eski sosyalist ayaklanmalarından sayılan Aristonikos ayaklanması sunağın bu kısmında işlenmiş. Zeus sunağındaki 3 boyutlu heykeller şu an Berlin'de sergileniyor. Dolayısıyla Bergama'da sunağın sadece alt kısmı yani kaidesi yer alıyor. Günün birinde bu sunağın ait olduğu yere dönmesi dileğiyle. Berlin'le Bergama'nın aynı cümlelerde kullanılmasına sebebiyet veren yer de burası. Çünkü bu tapınağın sunak kısmı Berlin'deki müzede sergileniyor. Aşağı doğru indiğimiz zaman orta şehre doğru bir agora ile karşılaşıyoruz. Dor tarzında inşa edilmiş. Bu agora M.Ö. 3. yüzyıla konumlanmakta ve agoranın da batısında bir agora tapınağı ve agora sunağının olduğunu biliyoruz. Zaten bu çizimlerde de yerini tam olarak göreceksiniz. Peron'dan Zeus sunağının önünden aşağı doğru böyle bir rampa şeklinde artık orta şehre ve aşağı şehre inen taş caddeden yürüdüğünüz zaman Dor nizamındaki agora 2. Eumenes döneminde yapılmış sunağı olan, tapınağı olan agora. Agoradan hemen aşağı doğru yine o caddeyi takip ettiğiniz zaman caddenin sonunda gülüyorum. Çünkü gerçekten de trajikomik geldi bana. Zeus sunağını taş
Berlin'e götürülmesini sağlayan Karl Humann vasiyet etmiş. Demiş ki ben buradaki eserleri götürdüm ama bedenim burada kalsın. Yani bize neyi göstermek istedi bilmiyorum ama bir mesaj olduğuna inanıyorum açıkçası. Gördüğünüz gibi mezarı da hemen Ortaşehir'e inilen o ana caddenin sol tarafında. Kuzeyden güneye Ortaşehir'e doğru inmeye başladığımızda önemli bir takım yapılarla karşılaşırsınız. Nedir bunlar? Gimnazyum, Demeter Tapınağı, Hera Bazilyası gibi. Beni şaşırtan, bu kadar geniş bir alanda, bu kadar dik yokuşları olan bir şehirde yaşam nasıldı acaba diye düşünmeden edemiyorum. Gimnazyumlara baktığımız zaman 3 ayrı terasta 3 ayrı gimnazyumla karşılaşıyoruz. Şu anda üst gimnazyumdayız. Üst gimnazyum için şunu diyebiliriz. Yetişkinler için kullanılan büyük gimnazyumda diyebiliriz. Üst gimnazyumun doğu tarafında yer alan ve daha sonra eklenen hamam. Roma döneminde bu andezit bloklar yerde görüldüğü gibi mermer bloklarla kaplanmış. Restorasyon yapılmamış, çok fazla elden geçirilmemiş. Geniş bir terasın üzerine inşa edilmiş. Metrelerini söylemeyeceğim ama geniş bir terasın üzerine inşa edilmiş. Üç tarafı stoalarla çevrili, yani sütunlu ve kapalı alanlarla çevrili. Malzeme olarak da andezit kullanılmış. Yine yapı dor tarzında ve duvarlar yine antik şehirlerde sık sık dile getirdiğimiz mermer levhalarla kaplanmış. Kuzeyde geniş bir oda var. Bu odada da gösterilerin yapıldığı düşünülüyor. Burası yaz ve kış aylarında koşu pisti olarak da kullanılmış. Oldukça görkemli bir gimnazyum olduğu mermer kalıntılardan anlaşılmakta. Ortaşehir'de bu büyük gimnazyumun hemen üstünde yer alan bir tapınak yapısı yer almaktadır. Bu tapınak Hera Bazilyası olarak adlandırılmakta. Şu anda hiç sütunu kalmamış ancak 4 sütunu olduğunu kaynaklardan öğreniyoruz. Küçük bir tapınak, küçük bir avlusu var. Büyük gimnazyumun hemen üstünde yer alan Hera Tapınağı'na yaklaşık 10-12 basamakla çıkılıyor. Muhtemelen Eumenes döneminde, belki ondan önce 2. Attalos döneminde de yapılmış olabilir orta gimnazyum. Buranın sonunda da küçük bir tapınak yapılmış. Hermes'e ya da Herakles'e sunulan bir tapınak olduğu düşünülüyor. Bilindiği gibi Hermes çok hızlı koşan bir tanrı. Herakles de güç ve gençlik tanrısı denebilir. Hera Bazilyası'nın hemen altında Demeter Kutsal Alanı'nın üstünde arada bir Z binası diye bir yapıyla karşılaşıyoruz. Z binası ayağa kaldırılmış bir bina. Milattan sonra 2. yüzyılda Roma dönemine konumlandığı tahmin ediliyor. Taban mozaikleri oldukça güzel ve iyi durumda.
Orta Akropolis'in en önemli yapılarından bir tanesi Demeter Tapınağı. 100 metreye 50 metre ebadında bir terasta yer alan, tapınağa giriş gimnazyum tarafında, avlusunda kurban çukuru ve bir çeşme yer almakta. Ayağa kaldırılan iki sütunlu propilon dediğimiz giriş kapısının prizinde bir yazıt yer almaktadır. Bu yazıttan yola çıkarak bu tapınağın 1. Attalos'un eşi Apollonis tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Bu da M.Ö. 3. yüzyıla tekamül eder. Propilondan yani giriş kapısından 10 basamak ile avluya inilir ve tapınak avlunun batı tarafında yer alır. Bu tapınak için büyük boyutlarda olan sunağı görüyoruz. Tam karşıda propilondan girdiğimiz zaman 10 basamakla avluya iniyoruz ve tam karşıda sunakla karşılaşıyoruz. Sunağın arkasında da tapınağın temellerini görüyoruz. Avlunun doğusunda 4 adet sunak daha bulunuyor. Avlunun güney kenarında ise 91 metre boyunca 2 koridorlu bir stoa görüyoruz. Stoa, sütunlu kapalı koridor, güneydeki güney stoa. Bu bölüm aslında kutsal alanın bodrum katını da oluşturuyor. Avlunun kuzeyinde ise 43 metre boyunda daha kısa bir stoa bulunmakta. Tabii ki kalmamış. Stoa'nın doğusunda aşağı yukarı 42 metre boyunca 800 kişinin oturabileceği 10 paralel sıradan oluşan düz tribün görülüyor. Bu kısa stoa ve tribünün arkasında da 80 metre boyunca uzanan bir stoa daha yer almakta. Bu stoa daha yüksek bir konumda. Sadece duvarını görüyoruz. Stoa ne yazık ki günümüze gelmemiş. Aşağı Akropol'de yer alan Demeter kutsal alanının üstten görünümü, propilon, giriş kapısı, ortada sunak, büyükçe bir sunak ve küçük tapınağın temel planı. Aşağı Agora'dan aşağı gimnazyum, orta gimnazyum ve yukarı gimnazyuma ulaşmak için basamaklı bir kapı yapılmış. Bu dönerek inen ve kemerli bir merdiven. Kubbeli çatısı olan, kemerli geçişleri olan bu merdiven muhtemelen Eumenes II dönemine ait. Ve tek üstü kapalı kemerli eser de burası. Bu merdiven yukarıdan dönerek üstü kapalı bir biçimde, araziye uyumlu bir şekilde, alt terasa iner bir şekilde tasarlanıp yapılmış. Ve buradan Kaykos Ovası'nı yani Bakırçay Ovası'nı daha yakından izleyebiliyoruz. Bergama Akropolü'nün güney sınırlarını oluşturan Eumenes II surları, daha sonra Bizans döneminde de kullanılan savunma kuleleri de ilave edilen surlar güney cephesini oluşturuyor. Hemen karşımızda merdivenli girişi görüyoruz. Bunun tam önünde de zamanında, şu anda günümüze gelmemiş ama yarım daire planında bir propilon yani giriş kapısı bulunmaktaydı. Bu kapı orta gimnazyuma ve üst gimnazyuma ulaşmayı sağlayan bir kapıydı. Ve bu kapının önündeki propilonun hemen yanında kentin çeşmesi yer almaktaydı bir zamanlar. Bu çeşmenin üzerinde de taş bir çatı bulunmaktaymış. Bu kemerli giriş, propilon ve kent çeşmesi Eumenes II dönemine konumlanmakta. Bu üç yapı değerlendirildiğinde her biri kendi içinde ilginç mimari tasarımlar olarak tarihe geçmiş. Bir isimle karşılaşıyoruz. Roma döneminde konsüllük yapmış Attalos.
ve Attalos'un bir dönem kullanmış olduğu peristil tarzda bir yapıyla karşılaşıyoruz. Attalos evi adı verilen. Bu yapı aslında Helenistik dönemde yapılmış. Burası genişçe ve büyükçe bir ev. Bu Roma döneminde konsül ikametgahı olarak, Attalos ikametgahı olarak kullanılmış. Ortasında bir iç avlu var ve dört çevresinde stoalar mevcut. Ve bu stoaların arkasında da birçok oda mevcut. Attalos evinde tabanda mozaikleri görüyoruz. Duvarda duvar süslerini görüyoruz. Aslında iki katlı bir yapı burası. Üst katta da odalar var. Alt kattaki odalar mermerden. En büyük oda da iç avlunun güney yönünde yer almakta. 10 metreye 10 metre ebatlarında. Burası bir oturma odası. Alt katta kazılarda hamam ve havuz bulunmuş. Aynı zamanda bu ikametgahta birçok sarnıç bulunmuş. Evet, aşağı agora aşağıda yer alıyor. Attalos evinden aşağı inen yolun üzerinde bir adet dükkan kalıntısı göze çarpıyor ve aşağıda Eumenes iki tarafından yaptırılan aşağı agorayı görüyoruz. Burada kazılarda Büyük İskenderbaşı bulunmuş. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen İskenderbaşı'nın bulunduğu yer işte bu agora. Avlunun ortasında bir kuyu olduğu söyleniyor. Bu kuyu bugün göremiyoruz ama zamanında Attalos evinin kanalından gelen suyun biriktiği kuyu olduğu düşünülüyor. Gülleleri görüyorsunuz. Bu gülleler Akropol'ün en üst bölümünde yer alan arsenallarda bulunmuş gülleler. 900 adet gülle burada korumaya alınmış. Hemen altta da Akropol'e çıkan yolu görüyorsunuz. Bergama Akropolü'nün batıdan görünüşü. Bütün yapılar batıya dönük tasarlanmış. Burada güneşin batışına doğru tasarlanan bu yapılar Bergama Krallığı'nın ihtişamını yansıtmakta. Şu anda tabii ki yapılar kalıntı halinde. Bir zamanlar şehrin yapısını gözünüzde canlandırmaya başladığınız zaman, gün batımına doğru şehri hayal ettiğiniz zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Pergamon Akropolü'nden çıktık. Şimdi Kızılavlu'ya doğru gidiyorum. Valla yol beni biraz korkutuyor açıkçası. Neyse, Kızılavlu'ya bir gidelim bakalım. Akropol kale şehir, tepe şehir, tepedeki şehir. Gerçekten de muazzamdı. Sagalassos'tan sonra bilmiyorum ya, Sagalassos beni daha çok etkilemişti. Burada sanki birazcık çalmışlar. Yani bana öyle geldi. Hadi gidelim. Ne kadar sürede gezilebilir? Bu tamamen sizin merakınıza ve olaya yüklediğiniz anlama bağlı. Ben kendi adıma Akropol için şunu diyebilirim. Yani bir gün, eğer orta şehri, aşağı şehri de görmek istiyorsanız bir gün. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.